Almanya'da yaşam denildiği zaman akla gelen aslında iki tane şehir var. Bunlardan birisi ülkenin başkenti Berlin, diğeri ise Güney Almanya'nın en önemli şehri Bavyera'nın başkenti Münih. Hiç şüphesiz iki şehrin de birbirine karşı avantajları ve dezavantajları var. Peki uzun vadede yaşam için, beyaz yaka bir çalışan için hangi şehir daha mantıklı olur? Ay sonu hangi şehirde daha çok para biriktirilir? Hangi şehir bizlere ne tür avantajlar sunuyor? Bugün bütün bu noktaları masaya yatırıyoruz ve hangi şehir kimler için uygun? Tüm bu soruların cevabını buluyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Harika bir video, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine güneşli bir Münih gününden sizlere sesleniyorum. Yakın bir zamanda eyaletleri incelediğimiz bir video yayınlamıştım, hatırlıyorsunuz. Orada aslında eyaletlerin, şehirlerin, bölgelerin kimler için uygun olduğunu, üniversite öğrencileri için ya da çalışanlar için hangi bölgelerin, hangi şehirlerin daha iyi olabileceğini, daha uygun olabileceğinden bahsetmiştim. Şunu fark ettim. Aslında Münih şehri evet çok popüler. Ancak Almanya denildiği zaman akla gelen bence ilk şehir Berlin. İkisi çok kıyaslanıyor. Hangisi daha iyidir ya da yaşam tarzına göre hangisi kimler için daha uygundur vesaire. Bugün bu sorunun cevabını arayacağız arkadaşlar. Bu videoyu Temmuz 2025 tarihinde çekiyorum. Vereceğim sayılar, rakamlar, tahmini değerler olmakla birlikte güncel verilerdir. Yani Temmuz 2025 yılında mümkün olunca gerçekçi bir video hazırlamaya çalışacağım sizlere. Yani her ne kadar bu videoda daha çok hayat pahalılığı ile ilgili konuşuyor olsak da bunun dışında şehrin tarzı, insanın beklentileri çerçevesinde kimlere hangi şehir daha uygundur bu soruya da cevap aramaya çalışacağız. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu kardeşinizi sevindirebilirsiniz. Ailemizin birer parçası olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Böylece daha fazla insan önüne çıkarız. Instagram'da, Telegram'da da oldukça aktifiz. Hepsinin linki açıklamalar kısmında yer alıyor. Lafı hiç uzatmıyorum ve videoya geçiyorum. Yaşam maliyetleri denildiği zaman aklımıza ilk gelen gider kalemi hiç kuşkusuz kiralar oluyor. Kira denildiği zaman aslında Berlin'in bir ünü oldu. Berlin Almanya'nın en pahalı şehri idi bir ara. Ancak birinciliği Berlin bir süredir kaptırmış durumda. Kime kaptırmış durumda? Bu videoda kendisinin karşısında yer alan Münih'e kaptırmış durumda arkadaşlar. Hatta ikinci sırada da Frankfurt yer alıyor. Üçüncü sırada Berlin geliyor. Yani günün sonunda aslında Berlin'de, Münih'te pahalı şehirler. Ancak Münih şu anda İstatistiksel olarak da Almanya'nın kiraları en yüksek olan şehri. Yani burada ne bekleyebiliriz arkadaşlar? Burada şunu bekleyebiliriz. Almanya'nın Berlin şehrinde Münih'e göre biraz daha ucuza, daha iyi yerler bulmanız mümkün diyebiliriz. Ya da aynı fiyata metrekaresi daha yüksek olan bir yerde yaşama ihtimaliniz daha yüksek diyebiliriz. Münih'te çok büyük bir ihtimalle çok daha az metrekarelere daha fazla para vereceksiniz. Burası maalesef böyle bir şehir. Ancak maaşlar kısmında bahsedeceğim. Burada maaşlar da ona göre daha yüksek. Yani burada böyle bir matematik söz konusu. Sırf bu video için Excel tablosu bile oluşturdum. Karıştırmamak için arkadaşlar. Bu çerçevede diyelim ki 1+1 yani böyle çok büyük olmayan 55 metrekare atıyorum. Bir evde belki 60 metrekare. Böyle bir ev tuttunuz. Çok merkezi değil ama çok fazla şehir dışı da değil. Yine şehirde yaşıyorsunuz. Böyle bir lokasyonda arkadaşlar Berlin şehrinde bu rakamlar tahmini dediğim gibi ortalama diyelim ki 1300 euro kiranız var. Bu rakam Münih'te 1500 euroya çıkar diye tahmin ediyorum. Yani aşağı yukarı benzer evler için Münih'te belki mesela 200 euro daha fazla para vermeniz gerekiyor olabilir. Tüm bu gider kalemlerinden bahsettikten sonra diğer özelliklerden de bahsedip aylık maaşların ortalaması Temmuz 2025'te kaç para, bunları da hesaba katıp ay sonu ne kadar para kalıyor veya para kalabiliyor mu bunu hesaplayacağız aslında. Dediğim gibi kira Münih için 1500 euro. Berlin için ise 1300 euro diyebiliriz bence. Şimdi market giderlerine geldik arkadaşlar. Bu tamamen var ya yani bambaşka bir olay. Çünkü market giderleri tamamen kişiye bağlı. Mesela Aldi'ye gittiğin zaman Berlin'deki Aldi ile Münih'teki Aldi'nin bir farkı var mı? Bence yok ama tabii ki bazı ürünlerde ya da lokal pazarlarda fiyat değişikliği olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin alışveriş alışkanlıklarınıza bağlı olarak bu değişir ama yine burada da çok minik bir Münih'e bence fazla yazabiliriz. Yine dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir. Bir kişinin çalışan bir kişinin, rahat yaşayan bir kişinin yani aylık market gideri diyelim Berlin'de 400 euro. Dedim hani her hafta 100 harcasın. Münih'te de 430 olsun dedim. Dediğim gibi gider kalemlerinden bazıları size çok yüksek gelebilir. Söylediğim rakamlar bazıları ise çok düşük gelebilir. Günün sonunda hani birbirlerini dengeleyecek şekilde bir hesap oluşturmaya çalışıyorum burada. Berlin'de de Münih'te de arkadaşlar Deutschland-Ticket söz konusu. Zaten bu güzel bir şey. Deutschland-Ticket tüm Almanya'da geçerli olduğu için ona da 58 euro diyoruz. Yani ulaşım masrafınız eğer otomobiliniz yoksa toplu taşımayla aslında 58 euroya gayet mümkün. Günümüzde aslında yemek kadar, içmek kadar önemli bir başka ihtiyaç, aslında temel ihtiyacımız olmuş bir şey, internet.
Almanya'da internet fiyatları çok değişiyor arkadaşlar. Yani 20-30 euroya ya da 20 euro belki çok az da 30 euroya falan böyle güzel ama çok hızlı olmayan bir internet sahibi olabilirsiniz. Ama biraz daha standartlarınız yükseldikçe aslında biraz daha fazla para vereyim diyorsunuz. Dolayısıyla bence internete 50 euro diyebiliriz. Ama tabii ki bu şehirden şehire değişen bir rakam değil. Dolayısıyla örneğin Vodafone'dan ya da Telekom'dan, O2'dan bir paket aldığınız zaman ya da bir hizmet aldığınız zaman bu hizmet Almanya'nın her şehrinde aynı fiyat oluyor. Dolayısıyla internet kalemi içinde 50 euro yazabiliriz bence. Telefon konusuna gelecek olursak arkadaşlar, yani telefon, sim kartı vesaire. Aslında burada çok farklı paketler yer alıyor. Ama bu bir reklam değil. Benim de kullandığım sim.de adlı bir sağlayıcı var. Bu da bildiğim kadarıyla hatta O2'nun alt şirketi. Her zaman bazı kampanyaları oluyor arkadaşlar. Bu şirket mesela atıyorum Telekom kadar hızlı internet sunmuyor belki. Atıyorum 50 megabit sunuyor indirme hızı. Ancak bu sizin için oldukça yeterli oluyor. Ama gerçekten atıyorum 50 GB internet ya da 30 GB interneti 8 euro, 10 euroya falan alabiliyorsun. Bu bence temiz. Yani fiyat performans olarak harika. Ama biz buna gelin yine 15 diyelim. Ve tabii ki yine bu paket şehirden şehre değişmediği için Münih için de Berlin için de 15 euro diyoruz. Bir sonraki gider kalemimiz herkesin para harcadığı bir şey değil ama ben yine de yazmak istedim arkadaşlar. Spor salonu aylık üyeliği mesela. Spor yapmak istiyorsun. İşte sürekli ya da düzenli olarak kendini, vücudunu geliştirmek istiyorsun. Bir noktadan sonra fiziksel sağlık için değil, zihinsel sağlık için bu sporu yapmak istiyorsun. Yani gördüğüm kadarıyla Münih'te bu durum biraz daha pahalı, bu hizmet. Spor salonu aylık üyeliği yine ortalama bir rakam arkadaşlar. 45 euro gözüküyor internette. Bölgeye göre daha yüksek ya da daha düşük olabilir tabii ki. Yani yaşadığınız ilçeye göre değişir. Berlin'de ise daha ucuz. Berlin 33 euro. Bu güzel bir şey. Demek ki spor salonu Berlin'de spor yapılır yani diyebiliriz. Restoran giderleri. Tabii ki her zaman evde yemek yapamazsınız. Bazen sırf sosyalleşmek için bile insan bir restorana gidip ya da bir dışarı çıkıp bir şeyler yemek istiyor. Öyle değil mi? Şimdi bu durumda aslında bence Berlin çok avantajlı arkadaşlar. Çünkü Berlin'de her köşe başında yani kafe, bir restoran görüyorsun. Bu durum aslında Münih'te bu kadar yaygın değil. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Maalesef öyle. Bununla birlikte Berlin'de bence daha çok seçenek olduğu için fiyatlar da daha iyi. Gerçekten öyle. Yani restoran, dışarıda yemek falan, bu konularda ben Berlin'in Münih'ten çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede de arkadaşlar araştırdığım kadarıyla güncel olarak, yine tabii ki tahmini rakamlar bunlar. Berlin için yaklaşık 100 euro diyelim. Münih için de 120 euro diyelim. Münih'te çünkü hem daha az seçenek var hem de biraz daha pahalı arkadaşlar. Tabii ki Berlin'de her şey var. Münih'te biraz daha böyle bira bahçesi teması hakim. Biergarten. Nasıl ki Türkiye'de çay bahçeleri vardır, Münih'te de biraz daha böyle bira bahçeleri daha yaygın diyebilirim. Yani Münih için de 120 euro diyebiliriz. Sosyal hayat, eğlence. Bu gider kalemine de aslında günlük yaşamınızda nasıl bir hayat sürdüğünüze göre arkadaşlar bunu doldurabilirsiniz. Bunun altını doldurabilirsiniz. Yine burada Münih'te biraz daha hayat pahalı olduğu için arkadaşlar ben 150 euro falan dedim yani. Bununla birlikte Berlin için de 120 euro diyebiliriz diye düşünüyorum. Bence gerçekçi rakamlar yani. Ve merak etmeyin, bütün bunların hepsini videonun sonunda tekrar toplayacağız ve dediğim gibi ortalama aylık maaşların net versiyondan tabii ki tüm bu gider kalemlerini çıkarıp elimize para kalıyor mu kalmıyor mu ona bakacağız. Her videoda eklediğim bir başka gider kalemi sürpriz giderler, tabii ki şu an aklımıza gelmeyen ya da bazen insan zevkine harcama yapmak ister. Bir yerde indirim vardır, kıyafet alışverişi olur ya da ani ihtiyacın olur, bir şeye para harcamak istersin. Harcamak durumunda kalırsın. İkisi için de, iki şehir için de hadi 100'er euro diyelim arkadaşlar. Önümdeki Excel tablosuna göre toplam giderimiz Münih şehrinde tam olarak 2468 euro ediyor. Bununla birlikte Berlin'de toplam giderimiz 2176 euro ediyor. Yani burada aslında Berlin'in giderler açısından Münih'e göre biraz daha uygun, biraz daha mantıklı olduğu görülmektedir. Giderler düşük. Özellikle kira konusunda oldukça güzel bir avantajı var. Daha az kiraya, daha büyük bir evde ya da aynı kiraya daha büyük bir evde yaşama ihtimalin var ve Almanya'nın başkentinde yaşıyorsun. Bu noktada gerçekten bence Münih'e karşı Berlin'in bir avantajı var. Münih'in ise arkadaşlar en büyük avantajı tabii ki maaşlar. Buradaki kazançlar. Kununu diye bir site var. Bunu kesin duymuşsunuzdur. Mesela işvereninizle ilgili ya da potansiyel işvereninizle ilgili yorumları okumak istiyorsunuz. Aslında burada değerlendirmeler oluyor. Oranın çalışanlarının yazdığı, yıldızlar verdiği örneğin. Bu sitenin araştırmasına göre 2025 yılında Temmuz ayında Almanya'da Berlin şehrinde ve Münih şehrindeki ortalama maaşları orada hesaplamışlar arkadaşlar. Ben size direkt net maaşları söyleyeceğim. Ay sonu cebinize kalan kemiksiz para. Berlin'de 2600 euro. Ortalama. Münih'te ise 3000 euro. 3000 euroyu bazıları çok buluyor olabilir. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada tüm meslek gruplarının ortalaması yer alıyor.
Kimimiz daha çok kazanıyoruz, kimimiz daha az kazanıyoruz. Tabii ki burada örneğin ofisimizi temizleyen temizlikçi abla ya da dönerci abimizden bahsetmiyorum. Burada beyaz yaka diye tabir ettiğimiz aslında üniversitede diploması gereken işlerden bahsetmekteyim. Her mesleğe saygımız var. Onu da söylemiş olayım. Sonuçta insan emeği kutsaldır. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? Berlin şehrinde 2600 euro diyelim kazanıyorum. 2176 euro harcadım. Ay sonu 424 euro'm kaldı. Münih'te 3000 euro kazandım. 2468 euro giderim oldu. 532 euroluk bir geri kalan miktar oldu. Aslında aradaki fark çok olmamakla birlikte Münih'in birazcık daha yüksekte olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki arkadaşlar burada aslında fark çok olmadığı için bence şöyle söyleyebiliriz. Bu tarz farklar tamamen kişisel harcamalarınıza, tasarruflarınıza göre değişir. Daha çok para biriktirebilirsiniz ya da daha az para da biriktirebilirsiniz. Hatta hiç para biriktiremeyebilirsiniz. Mesela hiç dışarıya çıkmazsınız ya da mesela ben çok dışarıda yemek yemeyi sevmiyorum. Evimde sağlıklı, temiz ve daha büyük porsiyonlar yemeyi daha çok seviyorum. Ama dışarıda kahve içmeyi seviyorum. Mesela bu benim için hem daha sağlıklı ve sürdürülebilir hem de cüzdan açısından da daha güzel oluyor. Bu tarz bir yaşamınız olabilir örneğin. Günün sonunda Münih daha pahalı olmasına rağmen maaşların daha yüksek olması nedeniyle Berlin'e göre birazcık daha fazla size para kazandırıyor, cebinizde para bırakıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar bir özet geçmek istiyorum. Berlin nasıl bir şehir? Berlin bir kere biraz kaos bir şehir. Bence. Almanya'nın zaten en kalabalık şehri. Toplu taşıma ağı çok gelişmiş. Münih'ten de daha gelişmiş. Çünkü daha kalabalık. Çok fazla İngilizce konuşuluyor. Artık bir Alman şehrinden ziyade bir dünya şehri olmuş durumda. Kira konusunda Almanya'nın en uygun şehirlerinden birisi değil kesinlikle. Ama Münih ile kıyaslandığı zaman daha uyguna, daha geniş evler bulmanız daha yüksek ihtimal. Uluslararası bir şehir olduğu için bu da bence bir avantaj olabilir. Ekspatlar, İngilizce konuşan, dünyanın birçok yerinden gelmiş kalifiye insanların yaşadığı bir yer aslında. Yemekler Münih'e göre daha ucuz. Her köşe başında tatlı bir kafe var. Yani İstanbul'un Kadıköy ilçesini biliyorsanız ben biraz Berlin'in bazı yerlerini Kadıköy'e benzetiyorum. Arkamdan ara sıra geçen bisikletlileri gördünüz. İki şehirde de bisiklet kültürü oldukça yaygın. Berlin için belki birazcık daha bisikletçi dostu bir şehir diyebiliriz. Ama Münih de öyle ve iki şehirde bence genel olarak düz şehirler. Yani pedal çevirmesi zor olmayan şehirler. Almanya'da gece hayatı denildiği zaman akla gelen ilk şehir zaten bildiğiniz üzere Berlin. Bununla birlikte birçok uluslararası sanatçının konser vermesi gibi harika etkinliklere de ev sahipliği yapıyor her sene. Öte yandan Münih daha pahalı bir şehir, daha elit bir şehir. İnsanının refahı daha yüksek olan bir şehir. Almanya'da yüzdesel olarak en çok üniversite mezunu nüfusa sahip olan şehir. Almanya'nın en güvenli şehri, temiz bir şehir. Toplu taşıması yine çok gelişmiş. Burada gece hayatı da var. Berlin kadar değil tabii ki. Bununla birlikte burada daha geleneksel eğlenceler, kültürel etkinlikler, faaliyetler de söz konusu. Çok yeşil bir şehir. Günün sonunda bence iki şehrin de oldukça birbirine benzer özellikleri var. Bununla birlikte birbirlerinden tamamen farklı olduğu özellikleri de var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Berlin'in salaşlığı mı yoksa Münih'in elitliği mi sizi daha çok cezbediyor? Almanya'da uzun vadede yaşamak için sizce Berlin mi daha iyi bir seçenek yoksa Münih mi daha iyi bir seçenek? Lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bugün Almanya'nın Münih şehrinden mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde Berlin ile Münih şehrini yaşam maliyetleri açısından kıyaslamaya çalıştım arkadaşlar. Umarım biraz da olsa sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer video hoşunuza gittiyse bunu göstermek için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.